Peki. Muhteşem yolcularımız Siz yoksa duymana kanalını muhtemelen izliyorsunuz. Pause canım. kaptan pilotunuz Seçil konuşuyor. Bugün sizi 10.000 feet yukarı çıkarıyorum. Uçuşa hoş geldiniz. Teşekkür ederim bu arada Cömert. Nazır oturun. Araştırmalara göre en güvenli ulaşım aracı uçak. Ama yine de içten içe korkumuza engel olamıyoruz. Belki bu bizden sakladıkları sırlar yüzündendir. Merak etmeyin, bugün hepsini açıklıyoruz. Kısa bir hatırlatma. Videoyu sever Ya bir şey diyeceğim. Şöyle bir geyik var böyle uçaklarla ilgili. En çok merak ettiğim şey. Aktarmalı uçuşlarda hani mesela buradan Ankara'ya gideceksin, tamam mı? Buradan Ankara aktarmalı İstanbul uçuşu buluyorlarmış. Daha ucuza geliyorlarmış. O sayede daha şey oluyormuş. Boş ver ya. verseniz beğen tuşuna Benim, bir şey diyeceğim. Beni böyle bir 15 dakika falan dediklerimi çok ciddiye almayın. Çünkü sıcaktan vallahi beynim küçüldü. basabilir ve yeni Ya, videolardan kendime haberdar geleceğim. olmak için abone olabilirsiniz. Biraz tamam. Kemerlerinizi bağlayın. Kalkıyoruz. 10 numara. Gizemli koltuk sırası. Çok Uçakta kemerliyim. hiç 13 numaralı sırada oturdunuz mu? Muhtemelen hayır. Çünkü 13 sayısı birçok kültürde uğursuz sayılır. Ve bu yüzden çoğu havayolu firması koltuk sıralaması Baba bu Oğlum ben ben uçağa bindim chat bu arada. Bir aralar uçak uçuşları gerçekten ucuz ve şeydi yani. Pegasus'ta biniyordum sürekli. Böyle bir ay önceden falan alınca hakikaten otobüsten ucuza geliyordu. Bir kere böyle şu CBA diye sıralıyorlar ya hani. O şey gidiyormuş. Ben ona bilmiyorum. Mesela 11, 12, 13 CBA DEF. Anladın mı? Ama ben öyle bir şey bilmiyorum. Hani 12 dedim. Hani 14 yani otobüste falan öyledir ya öyle 14. Yani oturdum lak diye böyle o kadar emin bekliyorum ki ilk uçağa bindiğimde böyle. İnsanlar geldi, orada bir tıkanma oldu. Herkes bakıyor biletine, nerede bu nerede falan diye. Biri yanıma, sonra herkes yanlış oturmaya başladı. Yanımdakiler falan da yanlış oturdu. Böyle bir sıra kaymış uçak benim yüzümden. Bir sıra benim yüzümden uçak kayması kısacası. Anlatmaya çalıştığım şey o. Ondan sonra kalkmadan uçak bu problem çözüldü. Meğersem benim buraya değil diğer taraftaki 12'ye oturmam falan gerekiyormuş. Allah belası. Bir daha o günden sonra var ya 3 kere kontrol ediyorum oturmadan önce. Gerçekten rezillik. Ama böyle sürü psikolojisi gibi. Yanımdan geliyor, soruyor bana bura mı falan diyor. Tak otur tamam falan diyor. Bana da şey sormuş böyle. 12B mi bura falan. Evet dedim 12 falan 11. Ben 11'deyim ya böyle. Allah öyle tık 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 bütün sıra. aslında Rezillik 12'den rüsva oldu. 14'e atlar. Uğursuz Rezillik. olduğu için 13 numaralı sırada oturmayı reddeden yolcular yüzünden bu sayı neredeyse hiçbir firma tarafından kullanılmaz. 9 numara. Kısık ışıklar. Çılgın şarkı yayıklar diler cihate selami forumlar. Çılgın şarkı. Gece Hoş geldin. Serhan hoş uçuşlarında geldin. kalkış ve iniş esnasında ışıklar kısılır. Sebebinin yakınlardaki binalardan yansıma yapmasını engellemek için olduğu sanılır. Ama asıl sebep bu değil. Uçaklar en çok iniş ve kalkış anlarında düşerler. Eğer acil bir durum olup tüm ışıklar sönerse gözleriniz için kısık ışıktan karanlığa geçmek daha kolay olur ve hızlı hareket Ses mi kayıyor? Chat şöyle bir sıkıntı var. Twitch player'larında da sorun oluyor. Ses bazen kaymıyor. Chat şöyle bir sıkıntı var. Twitch player ses kaymıyor. F5 atman lazım. edebilirsiniz. Yani ışıkların kısılmasındaki amaç sizi acil bir duruma karşı hazırlamaktır. Şu an her ışık kısımda altıma sıçacağım uçakta o yüzden. Bir daha gece böyle biner. 8 numara. Kül tablası. Her kapalı alanda olduğu gibi uçaklarda da sigara içilmesi yasak. Peki sizce neden hala uçak tuvaletlerinde küllük var? Yasak olmasına rağmen eğer birisi bu yasağı delip tuvalette sigara içerse en azından sigarayı çöp yerine küllüğe atsın Allah Allah. diye. Çünkü eğer tam söndürmeden atarsa uçakta yangın çıkar ve bu içeride sigara içilmesinden çok daha büyük bir soruna sebep olur. Bu uçaklarda tuvaletler şey biliyor musunuz böyle? Sen tuvaleti yapıyorsun ya. O tuvaleti yaptığın zaman o tuvalette sifona basıyorsun, onu gökyüzünden aşağı atıyor, biliyor musun bunu? Vallahi. Havadan pıt pıt atıyor onu tabi. Aşağı düşüyor komple. Vakum sistemli o yüzden. Fırlatıyor böyle arkadan. Tabii. Yani bize gizlice madem içtin bari küllüğe at mesajını veriyorlar.
7 numara. Hoş geldiniz karşılaması. Otobüslerde de öyle. Uçaklar diğer tüm ulaşım araçlarına göre daha kurallıdır ve bu kurallara uymanız beklenir. Kapıda hostesler sizi sıcak bir gülümsemeyle hoş geldiniz diyerek karşılar. Araştırmalara göre hoş geldiniz ile karşılanan yolcular bu şekilde uçağa aidiyet hissediyor Allah Allah, beni sevdiklerinden dolayı gülerek hoş geldin demiyorlar mıymış bana uçakta? daha saygılı davranıyor ve Uçak kurallara base'ti ya, uyuyorlar. evet. Yani Uçak bunu base. sizi önemsedikleri için yapmıyorlar. Hayır, o yüzden yapıyorlar. Vallahi o yüzden yapıyorlar. Bilinçaltınıza mesaj göndererek daha uslu Hayır. olmanızı sağlıyorlar. Seviyorlar 6 beni. numara. Pilotların yemekleri. Kaptan pilot ve yardımcı pilotun aynı yemekleri yemeleri yasaktır. Aa evet, bu çok ilginç. bir Sebebi olay. yiyecek zehirlenmesi ihtimaline karşı iki pilotu da aynı anda kaybetmemek içindir. Onlara yolcuların yediğinden ayrı özel yemekler yapılır. İki ayrı yemeğin sağlanamadığı durumlarda önce bir pilot yemek yer, 1 saat beklenir ve eğer zehirlenmediyse diğer pilot aynı yemekten yiyebilir. Kulağa Çok zalimce mantıklı. geliyor ama bizim için gerekli bir Bu kim? Bu hangi pilot bu? Benim çok ünlü bir pilot, biliyor musunuz? Tanıyor musunuz bu pilotu? durum. 2 yemek de zehirliyse öyle bir şey olacak zaten, Allah belalarını vermiştir o airlines, düşsün uçak. 5 numara. Aşık şişme aşık. Yakıt deposu. Yola çıkmadan depo fullenir değil mi? Uçaklar Sen bunun Sina, tam hoş geldin. tersini yapıyor ve sadece yetecek kadar yakıt alıyorlar. Çünkü uçak ne kadar hafif olursa o kadar az yakıt harcar. Bu havayolu şirketi için az masraf demektir ama her zaman riski vardır. Yakıt harcaması havadayken hesaplanandan fazla olabilir. Böyle bir durumda en yakın havaalanına acil iniş yapılıp yakıt alınır. Evet, Ama asla ilginç bir tam durum bu. depoyla yola çıkılmaz. 4 numara. Klasik zombi filmlerinde falan hep şey olur ya. İnmemiz lazım, yakıt bitiyor. Gidemeyiz oraya kadar asla falan. Tuvalet kapısını Demek ki yarın hoş açmak. En büyük tedirginliklerden geldin. Ben hep 50 liralık alıyorum. biri de siz tuvaletteyken birinin kapıyı açma ihtimalidir. Peki, uçak tuvaletlerinde kilitleseniz dahi kapıların rahatlıkla açılabileceğini biliyor muydunuz? Uçuş personelinin acil durumlarda tuvalete girebilmesi için Bu nasıl bir fotoğraf ya? Uçakta sevişen insan fotoğrafı. tuvalete girebilmesi için İmalı dışarıda niye böyle gizli bir fotoğraf var? kol vardır. İçeride birinin bayılma ya da kilitli kalma ihtimaline karşı bir What the önlemdir. fuck? Ve o kolun yerini sadece personel bilir. Artık biz de biliyoruz o zaman. 3 Ya da bilmiyoruz. numara. Tat alma sorunu. Free Shop'tan alıp uçakta yediğiniz şeylerin tadı daha mı kötü geliyor? Onun şoku. Söylemezler ama Far Cry 7'yi 1000 liraya aldım, mükemmel. Far Cry 7 1000 liraya çıkar büyük ihtimalle bu arada ya. belli bir yüksekliğin üzerindeyken tükürük salgınız ve koklama duyunuz %30 azalır. Bu yüzden yiyeceklerin tadı da bu oranda kötüleşir. Ha, oğlum free shop dediği uçaktaki şey free shop olmuyor ki. Uçak yemeklerinin hep Free shop tuzsuz mu? gelmesinin sebebi budur. Aslında tuzludur ama bunu algılayamaz ve tuzu boca edersiniz. 2 numara. Uçaktaki hijyen. Uçak giderken yemek yeme ihtiyacı hissedecek kadar zengin kaç kişi var ki? Sandviç 20 lira falan değil mi? Pegasus'ta hele zaten şey falan da vermiyorlar yani. Parayla alman gerekiyor. Ben. Manyaksın. 1 saat yol, 1 saat aç kal. Benim uçağa bindiğim zamanlardaki tek felsefem şey oluyor. Lütfen zaman hemen geçsin. Ne tuvalete giderim, ne yemek yerim. Sadece kemeri bağlayıp dururum. Kemeri de çıkartmıyorum. O kadar üşeniyorum. Kemeri bile çıkartmıyorum yani. Ona bir daha takmaya da uğraşmak için. Hemen bitsin ya, bu kadar. Amacı o zaten. Türk Hava Yolları'nda bedava mıymış? Uçaklar ne Nasıl kadar ya? temiz ve düzenli görünüyor değil mi? Ama gerçekler pek Ne? öyle değil. Uçuş aralarında temizlik için yeterli vakit yoktur ve uçak sadece şöyle bir süpürülür. Yastık ve battaniyeler yıkanmaz. Hatta değiştirilmez bile. Sadece yeniden Uzun yol böyle yurt dışı falan için Denir. bunlar. Önünüzdeki portatif masalar ise vakit kalırsa silinir. O masaya sizden önce kimin ne koyduğunu bilemezsiniz. Ya 1 saatlik uçuşta ne koyacak ki yani? Ne yapabilir ki bir insan 1 saatte? 1 numara. Yıldırım çarpması.
Uçakta en korkulan şeylerden biri de yıldırım çarpma ihtimalidir. Ama korkmayın. Yağmurlu bir günde uçaktayken yerde olduğunuzdan daha güvende olursunuz. Uçakların dışı bakır ile kaplıdır ve bu sayede yıldırım çarpsa dahi içini etkilemez. Yani bu zamana kadar siz uçaktayken birçok kez yıldırım çarpmış olabilir. Çünkü bunu hissetmezsiniz. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Kemerlerinizi açabilirsiniz. Listedeki hangi madde sizi daha çok şaşırttı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca bizi Instagram, Facebook ve Twitter Evet. Artık uçaklarla ilgili hiç merak etmediğiniz şeyleri biliyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Carrero hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasıl bir histi chat?